29 Kasım 2007 tarihine gidiyoruz. Atatürk Havalimanı. Atlas Jet şirketine ait KK-4203 sefer sayılı MD-83 numaralı uçak Priştine'den 1 saate aşkın bir gecikmeyle Atatürk Havalimanı pistine iner. Biraz sonra kalkacak uçak için yolcular yavaş yavaş alınmaya başlanır. Yolcular yavaş yavaş uçağa yönelirken son anda kapıda 2 kişi belirir ve onlar da içeriye girerler. Kapılar ardından kapanır. Varış noktası Isparta Süleyman Demirel Havalimanı. Kokpitte Serhat Özdemir, Tahir Aksoy var. 5 kabin ekibi ve 50 yolcu ile 1,5 saat rötarlı olarak 00:51'de pistten ayrılıyor. ...30 dakika sonra kaptan pilot Isparta Kule ile iletişime geçip havalimanı çevresine yaklaştığını bildiriyor. Yaklaşık 18 dakika sonra tekrar iletişime geçen kaptan pilot pisti gördüklerini ve pisti karşılamaya hazır olduklarını bildiriyor. Bu kule ile yaptıkları son konuşma oluyor. Bağlantı kesiliyor ve radardan kayboluyorlar. Bu sırada havalimanında sevdiklerini bekleyenler var. Görevliler telaşlı. Bir süre sonra kötü haber geliyor. Atlas Jet uçağı içinde 57 kişiyle beraber saat 01:40'da Keçiborulu yakınlarındaki Türbetepe'ye düştüğü bildiriliyor. Gece kötü haberlerini sabaha ulaştırmak için adeta sabırsızlıkla bekliyor. İlk yardım ve kurtarma ekipleri 4:16'da hazırlık yapmaya başlıyor. Uçağın yerinin bulunması ise hazırlıktan 2 saat sonra 06:05'te gerçekleşiyor. Yani uçak kazadan 4,5 saat sonra bulunabiliyor. Pilotların yükselmek isterken uçağın kuyruk kısmının tepeye çarptığı ve parça koptuktan sonra 150 metre daha ilerideki ormanlık alana düştüğü görülebiliyor. Başta normal bir kaza gibi görünen olayı soruşturma derinleştikçe olayın kazanın ötesinde bulgular içerdiği görülüyor. Şimdi görecekleriniz ve dinleyecekleriniz sizlere çok şaşırtacak. Pilotlar bu dağlık yerde nasıl oluyor da yaklaşma istikametindeki dağı görmemişlerdi. Bu Isparta'ya gidecek uçaklar için rutin bir yol değil miydi? Pilotlardan alkol gibi uyuşturucu madde var mıydı? Yapılan otopside pilotlarda herhangi bir uyuşturucu madde olmadığı tespit edildi. Yakıtları yeterli seviyedeydi. Peki öyleyse pilotlar neden bu kadar alçalmıştı? Araştırmaya devam ettikçe daha şüpheli durumların olduğunu fark ettim. Uçağın bakımlarını yapan Romanya asıllı Jetran Air firmasının İstanbul Havalimanı'nda hat bakım yetkisinin olmadığı görülüyordu. Raporlarda imza ve ismi bulunan kişilerin havalimanına giriş için yetkisi yoktu. Bu çok şaşırtıcıydı. Şaşırtıcı gerçekler bununla da bitmiyordu. Pandora'nın kutusu açıldıkça ürpermeye başlıyordum. Çünkü uçağın geliştirilmiş EGPWS yer yaklaşım sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Bu sistem uçak yere yakınken veya bir arazi engeline doğru ani bir şekilde girmişse pilotu uyarmak için tasarlanmış bir sistem. 0, 60, 80, decide, plus 100, 50 above. Flaps, flaps, terrain, terrain, pull up, terrain, terrain, pull up. Tıpkı buradaki gibi uçak arazi engelini tespit edecek ve pilotlar uyarılacaktı. Ama bu sistem Atlas Jet uçağında arızalıydı. İlginç olan ise ne pilotların ne de bakımcıların bunu rapor etmemiş olmalarıydı. Ama dosya araştırıldıkça başka şeyler de gün yüzüne çıkmaya başladı.
Uçakta 2 adet kara kutu bulunuyordu. Kokpit sesini kaydeden CVR, uçuş verilerini kaydeden FDR. Kara kutuları incelenmek üzere Almanya'ya gönderildi. Türkiye bu incelemeyi neden yapmadı bilmiyorum. Almanya analizlerini tamamladıktan sonra felaket bir rapor yayınlıyor. Kokpit seslerini kayıt alan CVR, kazadan 9 gün önce 21 Kasım'da veri almayı durdurmuş. Kazanın tüm nedenini belirleyen ve uçuş verilerini kaydeden FDR ise uçuştan sadece 9 dakika sonra devre dışı kalıyor. Tüm bu elektronik şahitlerin bu şekilde devre dışı kalmaları tesadüf mü? Yoksa birileri tarafından devre dışı mı kaldılar? Ya da kara kutular tekrar incelemeye alınmalı mıydı? Araştırmaya devam eden uzmanlar bu kadar da olmaz artık dedirtecek türden verilere ulaştılar. Uçağın iniş prosedürünün tamamen dışına çıkıldığı tespit edildi. Uçak pusula basınç 223 derecelik rotadan devam ederken sağa 30 derecelik bir dönüş yapmış. Yani Burdur Gölü'nden tekrar sağa dönüp dağlık alandan geçerek inmeyi planlamışlar. Bu standartların tamamen dışındaydı çünkü rota tam Burdur Gölü üzerinden döndükten sonra iniş yapılıyordu. Peki neden böyle bir şey yaptılar? Her şey karmaşık, gizemli ve şüpheli bir hal alıyordu. Uçaktaki uçuş yönetim sistemi kontrol edildiğinde uçağın Isparta Havalimanı'na otomatik olarak uçmasını sağlayan verilerinin yüklenmediği tespit edildi. Demek ki pilotlar bir noktadan sonra manuel yol bulmaya çalıştılar ama daha kötüsünü ifade etmem gerekirse uçağın pilotları Isparta'ya ilk kez uçuyorlardı. Üstelik bu bir gece uçuşu. Üstelik bu iki pilotun bölge hakkında eğitim almadıkları, aynı zamanda simülatör eğitimlerin ise eksik aldıkları ortaya çıktı. Şirketin insan hayatına verdiği önemi ve değeri buradan görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. İhmalkarlık, tedbirsizlik ve vurdumduymazlık. Kazadan sonra yapılan uçak göstergelerinin araştırılmasında ise ufuk göstergesinin 10 derecelik bir kalkış açısı gösterdiği tespit edildi. Bu da pilotların tepeyi son anda fark ettikleri ve yükselmeye çalıştıklarını gösteriyor. Atlas Jet uçak kazasından tam 1 yıl sonra raporunu açıkladı. Raporda pilotların doğru alçalma usullerine uymadıkları, pilotların yorgun ve deneyimsiz oldukları, karşılıklı çapraz sorgulama yapmadıkları ve 30 derecelik sola dönüş yerine 30 derecelik sağa dönüş yaparak 60 derecelik bir açıyla uçağın dağa çarpmasına sebebiyet vermek olarak açıkladı. Hiçbir uçak logosuz uçmaz. Buna Atlas Jet uçağı da dahil. Ekranda kazadan bir ay önceki Atlas Jet uçağı. Diğer tarafta düşen uçak enkazların görüntüleri. Şaşırtıcı ve sinir bozucu değil mi? Uçağın uçuş yolu ve güzergahı ile ilgili birçok iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Profesör Doktor Saleh Sultansoy'dan ait. Kendisi Azeri bilim insanı ve eğitimci. İddiası ise şöyle. İrtifa ile oynama yapılmış. Uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler verilmiş. Yani 500 metre kadar bir fark var. 500 metre fark dağa vurmak için yeterli bir sebep. Bana söyleyen uzmanlara çıkın kanallarda söyleyin dedim. Ama o riski göz alamadılar. Kazadan 2 yıl sonra ise başka bir gerçek daha gün yüzüne çıkıyor. 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında kaza Kırım ekibinin başındaki isim Feridun Seren'di. Helikopterin kara kutusunu çalarken yakalanan Feridun Seren delilleri karartmak suçundan hapis cezası aldı. Bu kişinin 2007 yılındaki Isparta uçak kazasında da kaza Kırım ekibinin başında olduğuydu. Toryum üzerine çalışan ve neredeyse bambaşka bir Türkiye oluşturmak isteyen Engin Arık ve bilim ekibinin de aynı uçak içinde olması şüphelerin daha da artmasını sağlıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Engin Arık, CERN'deki Atlas deneyinde çalışırken alanının sayılı isimler arasına girmişti. Aynı zamanda Ankara'da kurulacak yüksek enerjili ışın oluşturacak sanayiden askeriyeye 232 alanda kullanabilecek bir proje üzerinde çalışıyordu. Arık başkanlığındaki grup bunun yanında da karanlık madde arayan KAS deneyinin de üyesiydi. Türkiye'nin CERN'e artık sonunda tam üye olmak üzere ilk adımları atılmış oldu. CERN'in üyeliği demek, biz Avrupa ülkeleriyle birlikte aynı bilimsel platformda gençlerimizi yetiştirebileceğiz. Bilim adamlarımız yaptıkları araştırmalarla aynı platformda seslerini duyurabilecekler ve bu konuda Türkiye geri kalmış ülkeler sınıfından çıkıp bu araştırmaların başında olan ülkeler arasına girebilir.
Tüm bu parçaları birleştirdiğinizde bu normal bir uçak kazası olmayacağı büyük bir ihtimal. Tabii ki yeterli kanıt ve delillerin bir araya getirilmesi gerekli. Bu kazada hayatını kaybetmiş herkesi rahmetle anıyoruz.